Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır el açması ıspanaklı börek tarifiyle geldim. Gerçekten yapım aşaması çok kolay. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Bunun için yoğurma kasesinin içerisine bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı yoğurdu ekliyorum. Daha sonra bir adet yumurta ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Limon suyu yerine 2 yemek kaşığı sirke de kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra biraz un ekliyorum ve eklediğim unun içerisine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle spatula ile hamuru biraz toparlıyorum. Hamuru spatula ile biraz toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. İyi bir sonuç alabilmemiz için hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için yıkayıp saplarıyla birlikte doğradığım yarım kilo ıspanağın içerisine 2 adet yemeklik doğradığım kuru soğan ekledim. Ve yaklaşık 150 gram beyaz peynir kullandım. Ben beyaz peynir kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz lor peyniri de ekleyebilirsiniz. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber ekledim. Benim kullandığım peynir tuzlu olduğu için tuz eklemedim. Ama eğer sizin kullandığınız peynir tuzlu değilse biraz tuz ekleyebilirsiniz. Malzemeleri ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra iç harcımız da bu şekilde hazır. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de biraz toparladıktan sonra yaklaşık ceviz büyüklüğünde 30 eşit bezeye bölüyorum. Dediğim gibi ben bugün böreği 30 bezeye bölüp tam 30 katlı börek yapıyorum. Ama tabii ki de sizler isterseniz 20 katlı da yapabilirsiniz. Bütün bezeleri yapıp hazırladıktan sonra nişastayı bulayıp şöyle parmaklarımın ucuyla bastırıp üst üste gelecek şekilde diziyorum. Gerçekten bu böreğin yapımı çok kolay. Oklava kullanmasını bile bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla yapabilir.
Hazırladığım bezeleri 15'erli olacak şekilde üst üste gelecek şekilde diziyorum. Hazırladığım bezelerin 15'ini bir kenara aldım. 15'ini şöyle yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtığım hamurların arasına nişasta serpip 15'ini de üst üste gelecek şekilde diziyorum. 15 kat hamuru üst üste gelecek şekilde dizdikten sonra şöyle parmaklarımla biraz bastırıp bir kenara alıyorum ve diğer 15'i açıyorum. İkinci hamurları da aynı şekilde açtıktan sonra birinci yaptığım hamurdan açmaya başlıyorum. Açarken önce parmaklarımın ucuyla bastırıp ters düz ediyorum. Daha sonra merdane ile büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ben açarken merdane kullandım ama tabii ki de sizler aynı işlemi oklava ile de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse onunla açabilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde sadece merdane kullanarak 15 katlı hamuru açtım. Evet, hamuru açtıktan sonra büyük boy fırın tepsisini şöyle hamurun üzerine bastırıp izi çıkmasını sağlıyorum. Ve bir kesici yardımıyla tepsinin genişliğinden biraz daha büyük bir şekilde kesiyorum. Tepsinin genişliğinde kestiğim hamuru tepsinin altına seriyorum. Yanlarından çıkan parçaları da şöyle merdane ile biraz açtıktan sonra üzerine seriyorum. Kenar kısımlarında biraz kalınlık olabilir. O yüzden merdane ile biraz açtıktan sonra tepsinin üzerine seriyorum. Ve daha sonra erittiğim 100 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip serdiğim hamurun üzerine şöyle biraz fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hamurun üzerine biraz yağ gezdirdikten sonra iç harcını ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla iç harcını şöyle yaydıktan sonra ikinci kat hamuru açmaya başlıyorum.
İkinci kat hamuru da aynı şekilde açıyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, ikinci kat hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra tepsinin üzerine seriyorum. Böreğin kenar kısımlarını şöyle parmaklarımla bastırıp üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Daha sonra böreği bir kesici yardımı ile ya da bir bıçak yardımı ile dilimlere bölüyorum. Böreği dilimlere böldükten sonra hazırladığım yağ karışımını önce fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra kalan yağı da üzerine döküyorum. Daha önceden ısıttığım 170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 1 saatte istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi börek muhteşem gözüküyor. Böreğin yapımı kadar pişirme aşaması da gerçekten çok önemli. Ben böreği 170 derecelik fırında öncelikle 40 dakika fansız bir şekilde pişirdim ve daha sonra fanını açtım ki üzeri daha güzel kızarsın. Yaklaşık 20 dakikada fanlı bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre benim fırınım için geçerli. Sizler fırınınızın ısısının ayarına göre süreyi ayarlayabilirsiniz. İnanın börek hala çok sıcak, elimi bile vuramıyorum ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size böreğin ne kadar kat kat, ne kadar çıtır olduğunu göstermeye çalışıyorum. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Tariflerimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bu böreği bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtın, afiyetle tüketin. Bugün de bir videonun sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.